Artık tekrar eden döngüler de kendiliğinden dönüşmeye başlıyor. Danışanlarımın %95'i farkı hissetmeye başlıyorlar. Kısacası travmanın etkisi artık üzerlerinde bulunmuyor. Geçmiş yaşam çalışması aslında kişinin geçmişinde travma yaratan, onun ilerlemesini durduran, daha iyi bir yaşam yaşamasını engelleyen blokajları, ağırlıkları, düşünce kalıplarını düzeltmek veya dönüştürmek anlamına gelir. Zaman içinde geçmiş yaşam çalışmasını kendime özgü patentli bir yöntemle, anda olma çalışması yöntemiyle harmanlayarak özel bir metot geliştirdim. Aslında burada kişilerle yaklaşık 50 dakika 1 saat kadar süren seanslar yaparken ilk önce kişilerle psikolojik bilgileri kullanarak onların neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduklarını, neden böyle bir çalışmayla hayatlarında bir fark yaratmak istediklerini anlamaya çalışıp onlara fark ettirmeye çalışıyorum. Yani bir bilişsel terapi yöntemi diyebiliriz. Daha sonra ikinci etapta onları yarı hipnoz pozisyonuna geçiriyorum. Farkındalıkları açık, her şeyi hatırladıkları hafif uykulu bir mod diye tarif edebilirim. Ve o modda bir miktar çalışarak konu başlığı her neyse onunla ilgili çalışarak onun kayıtlarına yöneltiyorum. Ve daha sonra travma dediğimiz, aslında travmada kişinin yaşadığı bir olaydan dolayı hissettiği negatif duygularının oluştuğu yer diyebilirim. Burası çok önemli çünkü negatif duyguların oluştuğu yer bir başlangıç noktası, bir kaynak olabilir. Ve daha sonra benzer duygularının tekrar canlandığı yerlere de tetikleyen yerler diyebiliriz. Dolayısıyla yarı hipnoz pozisyonuna o yüzden ihtiyaç duyuyorum. Kaynağı bulduğumuzda artık tekrar eden döngüler de kendiliğinden dönüşmeye başlıyor. O yüzden bu pozisyonda kişiyi olaya yönlendiriyorum. Ve burada anda olma çalışması yöntemini kullanarak bu olayın kişinin üzerinde yarattığı etkileri ortaya çıkartıyorum. Ve aslında aldığım birçok farklı eğitimi, 8-10 tane farklı yöntemi de beraberinde kullanıyorum. Kişinin ihtiyacına göre ve durumuna göre neye ihtiyacı varsa ön plana çıkartıyorum. Ve belli bir süre sonra ilk seanstan itibaren danışanlarımın %95'i farkı hissetmeye başlıyorlar. Hatta akaşik kayıtları değiştirme diye bir yöntemi, öğrettiğim yöntemi kullanıyorum. Bu çok enteresan bir yöntem. Çünkü kişiler aynı travmatik olaya seans içinde tekrar baktıklarında aynı şekilde hissetmiyorlar. Veya baktıklarında senaryonun değiştiğini hissediyorlar. Veya oraya sanki dışarıdan bakıp hiçbir duygu hissetmiyormuş gibi gördüklerini söylüyorlar. Yani kısacası travmanın etkisi artık üzerlerinde bulunmuyor. Yani kaynak olay düzeltildiğinde benzer tüm frekanslar ve tetikleyen belki hayatlarında 50 defa 60 defa karşılaştıkları aynı sonuçlar da kendiliğinden düzelmeye başlıyor. Ve bundan sonra da bazı ödevler veriyorum. Kişilerin seanstan sonra tekrar edebilecekleri olumlamalar olabiliyor. Kitabımdan bazı makaleler olabiliyor. Onları dışarıdan yönlendirdiğim kaynaklar olabiliyor. Okuyabilecekleri farklı yerler olabiliyor. Dinleyebilecekleri belli kayıtlar olabiliyor. Bütün bunlarla da bir sonraki seansa kadar kişileri hazırlıyorum. Ortalama 7 seans genelde yapıyorum. Bazı durumlarda, küçük çocuklarda veya yaşı çok genç olan kişilerde veya belli korkularda, kedi korkusu gibi şeylerde tek seans bile yeterli olabiliyor. Ama değersizlik duygusu gibi veya özgüven eksikliği gibi konularda 10 seans da gerekebiliyor. Dolayısıyla her seansta bir iyileşme ile yol almaya başlıyorlar. Her geldiklerinde kendilerini daha dinamik, daha rahat, daha dinlenmiş hissediyorlar. Ve birdenbire sorun yaşadıkları her ne varsa, örneğin ilişkilerle ilgili bir konuysa, o rahatsız eden kişilerin artık onları eskisi kadar rahatsız etmediklerini, artık eşlerinin eskisi kadar onları rahatsız etmediğini veya bolluk bereketle ilgili bir konuysa bazı şeylerin çözülmeye başladığını fark etmeye başlıyorlar, anlamaya başlıyorlar.
Ve bu farkındalıkla birlikte çözümler kendiliğinden geliyor. Ve bir sonraki seansa geldiklerinde de bu konunun devamını çalışabiliyoruz. Veya çalıştığımız noktada tamamıyla, örneğin biz ilişkilerle ilgili çalışmaya niyet ediyoruz ama alttan tamamıyla farklı bir konu çıkabiliyor. Düzeltmemiz gereken veya dengelememiz gereken farklı bir konu olabiliyor. O zaman onun üzerinde çalışıyoruz. Yani her seansta genelde o konunun devamı olmakla birlikte tamamıyla farklı konuları seçiyoruz. Ayrıca onlara doldurttuğum bazı formlarla onların yaşamış olabileceği, takıldıkları belli yerleri öğreniyorum. Tabii ki seanslarımı meditasyonlar gibi, uyguladığım aile dizimi çalışmaları gibi farklı yöntemlerle destekliyorum. Böylece onların farkında olmadığı soy ağacından gelmiş olabilecek etkiler de çözülmeye başlıyor. Ayrıca spiritüel yönüm var. Bazı seanslarda kişilerle hiç konuşmadan çalışıyorum. Yani kişiler bulundukları yerde uzanıyorlar ve gözlerini kapatıyorlar. Ben de kendi odamda veya ofisimde gözlerimi kapatarak o kişinin enerji alanına odaklanıyorum ve o kişilerin bilinçaltı kayıtlarına ve bazen geçmiş kayıtlarına ulaşarak oradan bazı görüntüleri, bazı duyguları, bazı olayların detaylarını algılayabiliyorum. Onları düzeltip, dengeleyip, onarıp, notlarını alıp seansın sonuna doğru onlara neler olduğunu, bunun hayatlarında ne gibi bir sorun yaratabileceğini veya bunları nasıl düzeltebilecekleri konusunda da yön veriyorum. Yani bir koçluk yapmış oluyorum. Böylece seansların bazıları psikolojik ağırlıklı, bazıları spiritüel ağırlıkları, bazıları bilinçaltı ağırlıklı olmak üzere 3 ana başlık altında geçiyor. Ve bunları da aile dizimi gibi konularla destekleyerek güçlendiriyorum. Böylece geçmiş dediğimiz soy ağacı kendilerinin bile haberi olmadığı, anne kayıtlarından bile önce olan, atalarında olmuş olan veya bazı kişilerin inandığı geçmiş hayatlarında yaşadıkları kayıtlara da ulaşabiliyorum. Ve buradaki bazı etkileri dengeleme şansım oluyor. Tabii ki hiçbir zaman kesin bir cümleyle gelen danışana senin sorunun %100 çözülür, senin getirdiğin konu tamamıyla çözülür demiyorum. Her zaman şöyle söylerim. Geldiğinden mutlaka ve mutlaka daha iyi olacaksın. Daha rahatlamış olacaksın. Daha farkındalıkla ayrılacaksın. Sorunun tamamıyla çözülebilir, tamamıyla ortadan kalkabilir ya da kontrol edilebilir bir seviyeye inebilir. Kontrol edilebilir bir seviyede olması da aslında mükemmel bir iyileşmedir. Bir şeyin tamamıyla ortadan kalkmasına aslında her zaman gerek yok. Örneğin kaygı ve endişe konusuyla ilgili geldiyse 10 puan çok kaygılıysa, 0 puan hiç kaygı yoksa, eğer kaygı seviyesi 2-3 seviyesine indiyse bu gerçekten çok güzel bir sonuçtur. 0 olmak zorunda değildir. Mükemmel bir hayat yoktur. Ve neden bazı seanslara devam ediyorum? Çünkü bugün bu konuyu hallediyorsunuz ama yarına ne yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. İnsanlarla, ekonomiyle, dünya ile olan ilişkinizin size neler getireceğini bilemiyorsunuz. O yüzden danışanlarımın birçoğu da 7-10 seans yaptıktan sonra belli aralıklarla bana senelerdir gelmeye devam ediyorlar. Onların güncel konularını, verdikleri bir kararı veya yaşadıkları ruhsal bir durumu çözmek istiyorlar. Bütün bunlar kişilerin daha iyi hissetmesi için, daha farkında olması için ve daha mutlu olması için araçlar. Ve bir miktar aracı olarak onlara yol göstermeye çalışıyorum. Sevgiler.